Bugünlerde hangi özel okulun web sitesine girsek, hangi özel okulun sosyal medyasına baksak mutlaka girişimcilikle ilgili bir şey var. Anaokullarında bile artık sloganlar girişimci çocuklar yetiştirmek üzerine olmaya başladı. Girişimcilik öyle bir rüzgar ki yüksek lisansları açılmaya başladı. Ben gerçi girişimcilik yüksek lisanslarına da biraz mesafeli yaklaşıyorum. Biraz komik de bulduğumu söylemeliyim. Çünkü bir girişimcinin yüksek lisans yapmaya zaman olacağını düşünmem her şeyden önce. Çünkü girişimcilik zaten girişmekten geliyor, işini yapmaktan geliyor. Buna dair bilgi ve beceriler işi yaparken oluşan şeyler. O yüzden ben girişimci olacağım, bunun için 2 yıl yüksek lisans yapacağım. Bana nedense doğru bir model gibi gelmiyor. Bu başka bir konu. Bir anaokulu girişimci çocuk yetiştirmekle ilgili niye bir iddiada bu? Bu aslında bize okul kimin içindir? Okul ne yapar? Okulun ana amacı nedir sorularını biraz daha tartışmamıza yol açacak bence. Şimdi okul ekonomi dünyasına ilk kuruluşu itibariyle ekonomi dünyasına mavi yakalı çalışan yetiştirmek için kuruldu. Ne zaman okula ihtiyacımız oldu? Örneğin zenginlerin aslında ya da burjuvazinin her zaman çocuklar eğitiliyordu. Mürebbiyelerle eğitiliyordu, birebir eğitim alıyordu. Daha kitlesel ve kalabalık grupların eğitimi ne zaman başladı? Fabrikalarda işçiye ihtiyaç duyulduğu zaman başladı. Çünkü fabrikalarda çalışan köylü çocukları, eğitim almamış çocuklar herhangi bir yönerge alma becerisinden uzak oldukları için bu yönergeleri alabilmeleri için okul denen bir yapı oluştu ve kitlesel zorunlu eğitimle birlikte de kitleler en ucuz şekilde ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek üzere eğitildiler. Şimdi bu dönem değişmeye başladı. Örneğin bir dönem kodlamayı duyuyoruz. Bütün çocuklar okullarda kodlama öğrensin rüzgarı esiyoruz ve kodlamayla dünya ile rekabet edecek nesiller yetiştirmeyi iddia ediyoruz. Aslında burada bir fabrikada çalışan işçi yetiştirmeden farklı bir hedef yok toplumsal açıdan. Ekonominin yeni ihtiyacı mavi yakalı değil, beyaz yakalıysa okullar hemen buraya dönmeye başlıyor. Ekonominin yeni ihtiyacı girişimcilerse okullar hemen hedeflerini bu yöne döndürmeye başlıyor. Bir okulun amacı ekonominin ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirmek olabilir mi? Okulun amaçlarından biri bu olabilir. Örtük amacı da bu olabilir. Bunda bir problem görmüyorum. Ama okulun ana amacı bu olamaz. Okul bireyin ihtiyaçlarını, bireyin kendini gerçekleştirme potansiyelini ortaya çıkarabilmek için var. Eğitim bunun için var her şeyden önce. Bunun için olmayan eğitim yavaş yavaş bireyi kendisine yabancılaştıran bir eğitime dönmeye başlıyor. İyi eğitim almış çok sayıda insanın eğitim aldığı alanın dışında iş yapıyor olmasını neye bağlayabiliriz? Çünkü eğitim onun olmak istediği kişiyi bulmaya çalışmamış. Ekonominin ihtiyaç duyduğu kişiyi yetiştirmeye çalışmış. Girişimcilik rüzgarını da şu anda böyle okuyorum açıkçası. Okulun girişken bireyler yetiştirmekle ilgili bir hedefi olabilir. Başkalarıyla sağlıklı ilişki kurabilmek, iyi ilişki kurabilmek, kendini anlatabilmek, karşıdaki insanları anlayabilmek gibi bir kişinin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve deneyimleri kazandırmak okulun elbette ki görevi. Okul girişken bir örneğin bireyi yetiştirir. Bu lütfen şöyle anlaşılmasın. İçe dönük bir birey yetiştirmez değil, içe dönük bir bireyi anlamaz da değil. İçe dönüklük de büyük bir güç. Hangi özelliği taşıdığımız önemli olan. İçe dönüklüğümüzü de bir güce çevirebiliriz. Dışa dönüklüğümüzü ya da girişkenliğimizi de bir güce dönüştürürüz. Ama biz girişkenliği, girişimciliği ana unsur haline alırsak diğer bütün özellikleri yok saymaya başlıyoruz. Şimdi ben girişken bir birey, girişken bir insan yetiştirdim. Onun başka insanlarla iyi ilişkiler kurmasını sağlıyorum. Onun girişimciye dönüp dönüşmeyeceği okulun problemi değil. Onu bir girişimciye dönüştürecek olan ya da olmayacak olan şey de okul değil. Onu bir girişimciye dönüştürme sorumlu ekonomi dünyasının, sermayenin problemi. Sermaye kendi problemlerini çözecek bireyleri yetiştirmek için okulu görevlendiriyor. Ve daha komik olan şu, hayatında hiçbir girişimi olmayan, maaşlı çalışan insanlar girişimci yetiştirmeye çalışıyor. İşin doğasına da aykırı. Hani girişimci yetiştirmeyi okulun görevi haline getirdik diyelim. Bu görev için yanlış kişiler çalışıyor. O yüzden olmayacak bir şey için çok havalı geliyor, kulağımıza çok güzel geliyor diye bunu bir şeye çevirmemize gerek yok. Okul
amaç araç ilişkisini yeniden kurmak zorunda. Okul, daha önce söylediğim gibi örtük bir amaç olarak elbette ki ekonomi dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyi de yetiştirecek. Ama okulun ana amacı toplumun ihtiyaç duyduğu bireyi kendi olmak istediği kişiyle buluşturabilmek. Kendi olmak istediği kişi olurken topluma da yararlı bir birey olmasını sağlayabilmek. Yani her şeyden önce birey olmasını sağlamak. Yani bizim görevimiz homo economicus'u yetiştirmek değil. O zaman bu ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Okul değil aslında. Hizmet öncesi eğitim merkezi. Yani siz ana sınıfına başlayan bir çocuğu gelecekte girişimci olarak yetiştirmek diye bir hedefi ebeveyn ve okul olarak nasıl koyabilirsiniz? Siz gelecekte iyi bir insan olmayı, mutlu bir birey olmayı, kendisine ve çevresine yararlı bir birey olmayı hedef olarak koyabilirsiniz. Kendini gerçekleştiren birey olmayı hedef olarak koyabilirsiniz. Bunları yaparken bu beceriler ekonomi dünyasının işine yarıyorsa, bilimin işine yarıyorsa, sanatın işine yarıyorsa ne güzel. Okul o zaman bir insana kendisini gerçekleştirirken hem para kazanabileceği hem toplumsal fayda sağlayabileceği alanlar yaratıyor demektir. Ama biz gelecekte olacağı iş dünyasındaki yerine göre bir bireyi yetiştirirsek bunun adı okul değil, bunun adı hizmet öncesi eğitim merkezidir. Okulu bu kadar dar amaçların içerisine sınırlandıramayız. Yabancı dil eğitimiyle ilgili de aynı şeyi düşünüyorum. Yabancı dil eğitimini çocuklarımıza iş dünyası dil bilen insanlar istiyor diye veriyor olamayız. Farklı kültürleri tanımak, aynı dili konuşmadığı insanlarla da iletişimde olabilmek gibi çok temel bir insani ihtiyaç üzerinden tasarlayabiliriz. Bu insani ihtiyaçla tasarlarsak zaten çocuğumuza aynı zamanda güçlü iletişim becerilerini de kazandırmış oluruz. Güçlü iletişim becerisi ve yabancı dil bilgisi gelecekte iş dünyasında da onun aranan bir birey olmasına yol açacaksa bu yan fayda. Beklediğimiz ana fayda bu değil. Beklediğimiz ana faydayı iş dünyası için yararlı bireyler olmaktan lütfen çıkaralım. Eğitim bir bireyin kendi olma yolculuğundaki çok önemli bir aracımız. Eğitim bir neslin devamını sağlayabilmek, toplumun sürekliliğini sağlayabilmek için elimizdeki en güzel araç. Bu aracı sadece ekonomi dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz zaman bütün ruhunu, bütün zenginliğini kaybettirmiş oluyoruz. O nedenle sadece ekonomi dünyasının kavramlarıyla, beklentileriyle tasarlanmış bir okul anlayışından hızla çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Okullar girişimcilik gibi, yani problem çözme becerisini düşünün. Problem çözme becerisi hayatta en çok işimize yarayacak beceriyken biz bunu iş dünyası problem çözen bireyler istiyor diye yapıyoruz. İş dünyası bu bireyleri istemezse bu iddiamızdan vaz mı geçeceğiz? Her iş dünyasının talebine karşı lütfen şu soruyu sorun. İş dünyası bundan vazgeçtiği gün eğitim dünyası da bundan vaz mı geçecek? Mesela disiplinden vazgeçtik. İş dünyası artık disiplini önemsemiyor diye. Ama bireyin kendi olma yolculuğundaki disiplin gibi çok temel bir kavramı da öldürdük. Çünkü iş dünyası bize artık bunun önemsiz olduğunu söylüyor. Peki insanlık disiplini önemsiz kılabilir mi? Empati iş dünyasının istediği bir şey olduğu için mi kıymetli? Biz insana dair temel değerleri, bilgileri, becerileri eğitimin merkezine alırsak iş dünyası da bundan fazlasıyla yararlanır.